namaz kılmayan herkes ama herkes bu 3 soruyu cevaplamak zorunda. Şimdi birinci problem şu. İnsan eğer yatsı namazını vaktinde kılmaz ise daha sonradan kılacağı zaman bir üşengeçlik, bir ağırlık, bir tembellik üzerine biniyor. Bir şeyi nefsimde çok iyi analiz ettim. Eğer namazlarımı vaktinde kılarsam, hele bir cemaatle birlikte 27 kat fazla sevapla vaktinde kılarsam muazzam bir rahatlık hissediyorum. Sanki böyle o an kıyamet kopmuş. Hadi bakalım gir cennete demişler. Öyle bir rahatlık geliyor. Gelmiyor mu? Hadi bunu da cevaplayın. Namazda kıldın ettin böyle vazifeni yapıp bitirmenin verdiği rahatlık. Ya da evleniyorsun o stres, düğünler, şunlar bunlar falan. Stresler yani düğün yapmadım da nikah yaptım yani o bile stres oluyor cihette. Tam böyle bitiyor değil mi? Seni uğurluyorlar arkadan son el sallanıyor falan. Bir rahatlıyorsun. Niye? Vazife bitti. Onda ayrı bir rahatlık var mesela. Oruçta da öyle bir lezzet yok mu? Çat diye iftarı açtın ama o an açlık hissetmiyorsun. Dedin ki ya şurada 30 yıl daha yaşasam 30 tane daha Ramazan yaşayacağım. O 30 Ramazan'da da işte 29-30 toplam 30 gün daha Ramazan yaşayacağım. Bak biri daha bitti. Öyle değil mi? Öyle. 30 çarpı 30 desen 900 gün. 900 günün biri daha bitti. Allah Allah ne kadar kısa ömür ya. Ama eğer vaktinde kılmazsam ve o vakit sürekli her geçtiğinde nefsimde bir tembellik oluşuyor ve bana muazzam bir ağırlık biniyor. Hele de vakit şöyle 12'yi birleri görür, bir de uyku bastırır, gözlerimin perdeleri film bitti diye aşağı çekilirse sorma o namaz. Ah ah nasıl da ağırlaşıyor. İçimden sürekli şimdi kalkıp kılacağım diye senaryolar dönüyor ama bir türlü bu film beni kaldırmıyor. Yine sevdiğim bir işi bırakarak, ara vererek namaza geçtiğimde namaz kılarken içimden gelen haydi namazını hemen kıl da şu sevdiğin işe geri dön çağrısı namazın bütün lezzetini iptal ediyor. Çünkü o an namazı aklının olduğu işin geri planına, arka planına yani ikinci planına atarak namazın değerini daha başlamadan düşürmüş oluyorsun. Ve şu ayet-i kerime geliyor aklıma. Onlar yani münafıklar namaza kalktıklarında tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Gelelim sorumuz. Ey nefsim, yoksa sen de namazda münafıklar gibi tembellik mi edeceksin? Lütfen cevap verir misin? Kur'an namazın huşu sahipleri için asla ağır gelmeyeceğinden söz eder. Ve ayette gerçek şu ki namaz Allah'a karşı huşu duyan kişilerden başkalarına ağır gelir diye beyan eder. Ve nefsime şunu sormak istiyorum. İkinci soruya geliyoruz. Sen ey nefsim Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Ki iddia ispat ister. Bir gün onun huzuruna çıkacağına ve hesap vereceğine inanıyorsun. Cennette ona kavuşmak rüyet-i cemal yani cemalini görmek istiyoruz. Ve bununla birlikte aynı zamanda namazı ağır bir yük şeklinde görüyorsun. Huşu sahipleri için namaz gönlündeki yaraların sabır ipriğiyle dikilmesidir. O saat aralığında ya Rab ben geldim huzuruna sana şu saatlerde kainatı seyredip duyduğum haşyeti haber vermeye geldim demenin bir ifadesidir. Ya Rab canım çok yanıyor senden başka şifacım yok demenin bir şeklidir. Ya Rab secde ettim rahmet kapının tokmağına vurdum beni almaz mısın içeri demenin bir şeklidir. Madem huşu sahipleri namazda bunları der, sen ey nefsim huşu iddia ettiğin namazda nasıl olur da tembellik edersin? Sorsana nefsine. Karnı acıkmış bir kimse hiç tantuni yemekte tembellik eder mi? Nefsime sorduğum üçüncü sual ise Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın en sevgili kuluydu. Geçmiş gelecek. Daha dünyaya gelmeden cenneti müjdelenmiş. Hatta bazı rivayetlere göre cennet onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştı. Gündüz cihada çıkması, sahabenin birçok işiyle ilgilenmesi, anlaşmazlıkları çözmek için gayret göstermesi gibi gün boyu birçok iş yapardı. Buna rağmen her gece ayakları şişene kadar namazını kıldığını biliyoruz. Neden böyle yapıyorsun diye sorulduğunda da ben şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Sen de bu ümmetten olmak istiyorsun ama Efendimiz Aleyhisselam'ın gözünün nuru diye tabir ettiği en sevdiği şeyi, namazı sevmiyorsun. Çok önemli bir kaidedir. Seven, sevdiğinin sevdiklerini de sevmek zorundadır.
Mesela sen eşini seversin, o yüzden o seviyor diye ailesini de seversin. Sen bir dostunu seversin, o seviyor diye onun yanındaki dostlarını da seversin. Çünkü sevmek bir fedakarlıktır. Aynı iddiada Efendimiz için bulunuyor, onu sevdiğini iddia ediyorsun ama onun gözünün nuru dediği ve bütün muhabbetini sunduğu namazı sevmiyor musun?